Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel geldim. Yine çok güzel bir yeleğimiz var. Yumuşacık, pamuk gibi bir örgümüzle yaptık ve çok şahane oldu. Birlikte bunu öreceğiz. Yeleğim yine robadan başlamalı ve etekten bitirmeli. Yeleğime 2 tane de pompon, bir tane de bağcık yaparak bitirdim. İsterseniz düğmeli de yapabilirsiniz. Bakın şimdi şu tığladığımız yerin şura var ya. Buralara düğme dikip buralardan geçirebilirsiniz. Zaten şuraya 3 tane 1, 2, 3 düğme takarsanız yeterli olur. Hiç takmasanız da bağcıkla da olabilir. Şuralarına da mesela ek bir bağcık yapabilirsiniz. Örneğim çok güzel, yeleğim çok güzel, çok tatlı. Şöyle 2 tane ip olması gerekiyor. Bakın bu ikinci ipten biraz kalanım. İp rengimi de söyleyeyim size. Polosu Sandy Baby bu. 217 numaralı ipiyle yaptım. Renk çok tatlı, kız bebeklerimiz için gayet güzel ve uygun bir renk. Böyle çok tatlı bir rengi var. Kamerada ne kadar yansıyor bilmiyorum. 3 milim bir tığ ile başlayacağım. Yalnız örgüme geldiğimde, şu örnekli yerime geldiğimde 4 milim bir tığa geçip yumuşacık bir örgüsünün düşmesini istedim. Bakın, çünkü örneğimizde biraz iç içe geçme yerleri var. O yüzden tığı kalınlaştırdım ki yumuşak bir örgüm olsun. Başka da bize bir şey lazım değil. Pomponları bildiğiniz gibi ben aparatla yapıyorum. Aparatlara sarıp yapabilirsiniz. Beşli, dörtlü mü beşli halinde satılıyor pompon aparatları. Mesela benim bu yaptığım, şu yaptığım 2 numaralı olan, küçüğün bir boy büyüğüyle yaptım ve düzgünce topladım. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Şöyle yeleğimizi kenara alalım. Şimdi bir yeleğimiz 6 aydan 1 yaş üzerine 1,5 yaşa kadar olabilecek ölçülerde. 6 aydan 1 yaşa kadar olan ölçüyü vereceğim ve videonun içinde başlarken bir 6 ay daha eklemek nasıl olacak onu göstereceğim. Böyle sayısı belirsiz 85-90 bir zincir çekin. 85 falan yetiyor. Zinciriniz ne çok gevşek ne de çok sıkı olsun. Çok sıkmayın, çok da gevşek bırakmayın. Benim canavar geldi yine. Dur kızım, dur, örnek başlıyorum. Dur kızım, benim akıllı kızım, gel sen. Gel bakalım, bir gidelim biz hadi. Hadi biz bu tarafa gidelim. Şöyle. Hemen ıslattığı için ipi biraz ses çıkarttı, kusura bakmayın. Yeterli, bakın bu zincir bize. Şimdi yeleğimi 3 zincir bırakıp 4. zincire batarak başlayacağım. Bir trabzan yaptım. Bütün zincirime bakın böyle aynı şekilde batacağım ve 12 tane trabzan yapacağım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benim bu yaptığım ipin inceliği çok kalın değil. Yalnız aşırı ince de değil. Yani incenin bir tık üstünde bir kalınlığı olan ip. Ona göre anlattım. Çünkü bebek iplerinde kalınlıklar da fark ediyor. 12 tane yaptım. Şimdi 6 aydan 1 yaşa kadar rahat dedik. Böyle 8 ay ve 1,5 yaş arasında daha da bir rahatlık isterseniz 2 tane daha trabzan ekleyin. Yani 14 tane trabzan yapın. 6 ay 1 yaş arası için 12, bir 6 ay daha eklemek için 2 tane ekleyeceğiz her bölüme. Şimdi
Bir iki zincir, son battığım trabzanımla aynı yere batırdım. Bakın şöyle. Şimdi 14 tane trabzan yapacağız. 2 3 şöyle 14 tane de kol için yaptım. 6 ay daha eklemek için 16 tane yapacağız. 1 2 zincir. Şimdi arkayı yapacağız. Bakın arka için hemen yine son battığım trabzanla aynı yere batırdım ve 22 tane trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8. Videonun şu sağ köşesine burada yaptığım sayıları tek tek yazıyorum. Kol için ne kadar, ön için ne kadar, hepsi orada yazılı. Oradan bakarak da rahatlıkla yapıp ayarlayabilirsiniz. Bu ilk 2 sıra önemli. Benim canavar yine geldi. Şimdi buraya 22 tane arka içinde 22 tane trabzan yapıp ve 1 2 zincir çekip son battığım trabzanla aynı yere batırdım. Şimdi ikinci kolumu ayarlayacağım. 14 tane trabzan yapalım. Her 6 ay için ikişer tane trabzan ekleyebilirsiniz. Şimdi biz 6 aylığa böyle başladık ve 2 2 2 kaç tane, yani şöyle söyleyeyim, 4 8 tane. 6 aya 8, 6 aya 8. Şöyle 14 tane de ikinci kolumuz için ayarladık. 2 zincir, 1 2 zincir, son batırdığım yere batırarak şimdi buraya 12 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12'yi de yaptım. 12 ön, 14 kol, 22 arka, 14 kol, 12 ön. Burada fazla gelen zincirimizi şöyle tutalım. Bakın 1 2 3.'den keselim ve şöyle sıkıca kapatalım. Bitti. 1 2 3 örgümü çevirdim. Bu 2 zincir olan yere kadar bir batarak ilerleyeceğiz. Baştaki birinciye batmayacağız çünkü bu bizim zincir birinci trabzanımız oluyor. O yüzden buna batmayacağız. İkinciye batarak bak, 2 zincirimi görene kadar bir batacağım. Bakın böyle tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi bu 2 zincirin içine 2 tane trabzan. 1 2 2 zincir, 1 2 zincir, boşluğun içine 2 trabzan. 1 2. Öbür 3 köşeye de aynı bunu yapacağız. Farklı hiçbir şey yapmayacağız. Bir batarak şimdi öteki zincirimi görene kadar ilerleyeceğim.
Bu kısımda videoyu atlatmadıysanız eğer en zor yeri yaptınız. Bundan sonrası en kolay yeri. Bu iki sıra önemli sıra. Bakın şimdi geldim. Ve 2 zincirimi gördüm. İçine 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzan. Bir köşede ne yaptıysak öbür köşede de aynısını, bunda da yani 4 köşede de hep aynı işlemi yapacağız. Sıramızı tamamlayalım. Şimdi en sona geldiğimizde ne demiştik? Bu zincir bizim bir trabzanımız. Şimdi en sonda bakın, bu burada şöyle belli ediyor zaten kendini. Bu zincirin tepe noktasına batırarak buraya bir tane trabzanı yaptım. Ve burayı eşitledim. 1, 2, 3. Her sona geldiğimizde bu zincir tepesine batmamız gerekiyor. Birinciye batmayacağız. İkinciye batıp ne yapacaktık? 2 zincirimizi görene kadar birebir batacağız. Şöyle. Bakın. Şimdi 2 zincirimi gördüm. Yine zincirimin içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzan. Şöyle bakın. Burada yaptığım işlemin aynısını burada da yaptım. Ve 10 sıra olana kadar hep bu işlemi yapacağız. 4 artırma yerimizde de aynı şekilde artırarak ilerleyeceğiz. Bakın şimdi şöyle hemen göstereyim. Bakın gayet güzel oluyor güzelliklerim. Yani ama tığınızı ince tutup sıkı ördüyseniz eğer, benim verdiğim ölçülerde sizin ölçünüz olmayacaktır. Hani ben sıkı örmediğim için sıkı bir örgünün ölçüsü nedir bilmiyorum. Çünkü bebek örgülerinde hani sıkı örülen örgülerde örüyoruz. Ama bebek örgülerinde sıkı örme taraftarı değilim. Çünkü çocuğun üzerinde böyle odun gibi bir şey olmayacak. O yüzden bu benim belirlediğim ölçüler normal bir sıklıkta örmek için. 10 sıra bu şekilde öreceğiz ve robamızı hazırlayıp geleceğiz ve bu cice örneğimizi, güzel örneğimizi birlikte yapacağız. Evet güzelliklerim, robamız hazır. 10 sıra ördüm. Ve şimdi başlayacağız. Önleri, arkayı ayarlamaya, kolları burada bırakacağız. 3 zincir çekerek şimdi örneğimizi de yapıp hem de kollarımızı ayıracağız. Birinci trabzana bakın, şu zincirimin dibindeki var ya, şu. Bunun içine 2 tane trabzan yapacağım. Ama biraz böyle gevşek ve rahat yapın. Eğer ki yapamıyorsanız mesela tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şurada mesela 3,5 milim. Çekebiliyorsanız 4 milim. Tığınızı birazcık kalınlaştırın. Şöyle yapacağım. Şu 4 ile bir deneyeceğim, bakayım nasıl olacak. Tığıma ipimi aldım. Buraya aynı yere 2 trabzan yaptım. Şimdi buraya yine batırdım ama ipimi uzattım. 1, bir daha uzattım. 2, bir daha uzattım. 3. 3 kere sardım. Şu baştaki bir taneyi bıraktım ve bakın şöyle ve şöyle. Ve buradan şimdi sayalım alttan. 1, 2, 3, dördüncüye batırdım ve sık iğne yapacağım. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3. Tığımı aldım ipimi. Yine bu sık iğneyi batırdığım yere 2 trabzan. 1, bir kere daha 2. Aldım ipimi.
Aynı yere bakın. Tekrar 1, 2, 3 sardım. Baştaki bir taneyi bıraktım, çektim ve şu şekilde yaptım. Şöyle. Alttan trabzan sayalım. 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne yaptığım yere 2 tane trabzan. 1, 2. Aldım ipimi. Yine buraya aynı yere 3 kere sararak bir fıstık. Şu baştaki bir taneyi bıraktım ve çektim. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, dördüncüye batırdım. 1, 2, 3 zincir. 2 tane sık iğnenin olduğu yere trabzan. 1, 2, 3 defa sararak bir fıstık. 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğneyi batırdığım yere 2 trabzan, bir tane de fıstık yapıyorum bakın. 1, 2, 3. Ve şöyle. 1, 2, 3, dördüncüye batırdım. 1, 2, 3. 2 trabzan. Şimdi bu kol ayrımına kadar, zincirimi görene kadar bakın ayarlayarak geleceğim. 1, 2, 3, 4. Evet bakın 4 numara tığ ile istediğim yumuşaklığı elde ettim. 1, 2, 3, dördüncüye batırdım. Bakın. Şimdi burada benim 2 tane kaldı. Bu da bize tam yetecek ölçülerde iş yapacak. 1, 2, yeniden bir fıstık. Şöyle. Şimdi buraya zincirin içine sık iğne ile bağladım. Kolu bıraktım. Öbür zincirime geldim. Buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi örneğimize buradan başlayacağız. 1, 2, 3. Zincirin içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, bir fıstık. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Şimdi öbür tarafa zincirimize kadar yine böyle örneğimizi, fıstıklarımızı yaparak gidelim. Bu arada örneğimiz 4 ve katları üzerine kuruluyor. Buraya geldiğimde bakın şöyle, şimdi burada da yine 2 kaldı. Hemen yine örneğimi aynı şekilde yapacağım. Eğer ki yanlış yaptıysanız bir eksik bir fazladan hiçbir şey olmaz. Bakın buralar çok pratik bir şekilde ayarlama yeri. Zincirin içine sık iğnemi yaptım. Geldim. Ve buraya yine bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Ne yapacağız? Buradan başlayacaktık. 2 trabzan, bir fıstık. Örnek kurulumu çok pratik oldu böyle. 1, 2, 3. Bunu bir sayacağız şuraya. Heh. Şöyle dördüncüye. Ve şimdi sıramın sonuna doğru gideceğim. Bir, iki, üç. Şimdi tamamlayalım burayı da. Evet, son bir örneğim kaldı sıramın sonunda. Hemen onu yapacağım. Şöyle bakın. Bitirirken şu zincirin tepe noktasına bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi geldik örneklerimizi nasıl patlatacağımıza. Bakın şimdi bir örnek 4 trabzan.
4 trabzan. Yani bir örneğin içinden şimdi 4 tane trabzan çıkartacağız. Bir fıstığım vardı burada. Fıstığımın boşluğundan batıp öteki boşluğundan şöyle bakın. Şu şekilde fıstığımı aldım ve geçirdim. Sıradaki burayı isterseniz bir kere daha göstereyim. Bakın. Şimdi burada bir fıstık 2 tane trabzan var. Bunları boşluklarından batarak alacağız. Tepelerine batırmayacağız. Bakın fıstığımın önündeki boşluktan taktım. Fıstığı tığımın üzerine aldım. Ve buraya bir trabzan yaptım. Şimdi bakın trabzanı aldım tığımın üzerine. Ve yine bir trabzan yaptım. İkinci trabzanı da aldım. Ve buraya bakın 3 tane. Şimdi dördüncü nerede? Dördüncü de zincirin içinde. Ve 4. Bakın. 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi öbür örneğe geldim. Bakın. Fıstığımı aldım. Bu 1. Trabzanımı yaptım. Sıradaki trabzanı aldım. 2. Ve sonuncu trabzanı tığımın üzerine aldım. 3. Dördüncü trabzan zincir boşluğunun içi. Burası. Bakın 4 diye geldim, yine örneğe geldim. Fıstığı aldım tığımın üzerine. 1. Sıradaki trabzanı aldım. 2. Sıradaki trabzanı aldım. 3. Zincir boşluğuna batırdım. 4. Bakın 4 olarak şöyle göstereyim örneğimi. Bakın. Ve yine fıstığı hiç zincir çekmeyeceğiz. Bir trabzan yaptım. Trabzan boşluğu 2. Trabzan boşluğu 3. Zincir boşluğu 4. Şöyle. Bu sıram sona kadar bu şekilde ilerleyecek. Evet, sıramı tamamladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir zincir çekerek örgümü çevirdim. Ve şimdi 3 zincire tamamladım. Ve yine bakın. Birinciye bir altta yaptığımız gibi birinci trabzanın içine 2 tane trabzan yaptım. Aldım. Fıstığımızı yapalım. Ve topladım. 1, 2, 3, dördüncüye. Bakın dördüncü nereye geliyor? Şu zincir boşluğuna battığımız trabzana. Ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Sık iğne yaptığımız yere 2 trabzan, 1 fıstık. Örnek çok kolay bir örnek güzel hanımlar. Görüntüsü biraz karmaşık gibi gözüküyor ama çok pratik bir örnek yine ve güzel duruyor. Sadece bu tığınızı biraz kalınlaştırın ki örgünüz yumuşacık düşsün. Şöyle. Bakın yumuşacık bir örgü çıktı meydana. Hatta size bakın şöyle bir şey göstereyim. Şimdi şurada bir örgüm var benim. Tığını örneğim güzel oldu ama tığımı ayarlayamadım. Bu yelekte biraz örgüm sert durdu. Bakın. Şimdi bunu şey yaptım. Sadece tığlamasını yapacağım. Şöyle bunun hepsini örnekli yapmıştım. Yine yumuşak ama biraz daha kalın tığla örseymiştim daha bir güzel olacaktı. Burada tığ hatam var. Yani nasıl anlatırım bilmiyorum ama bakın şöyle yaptığımızda biraz daha yumuşak olabilirdi. Tığ yüzünden sert bir örgü oldu. Evet bakın ama bu öyle değil. Bu çok güzel oldu. Teyzeleri bunu bebeklerim giyecek. Sıcacık sıcacık giyecekler. Evet bu örnekte dönüp dönüp aynı şeyi anlatacağım. Şimdi benim ideal boyum bir karış ölçü ve sonra kenarlarını tığlama. Pratik bir şekilde. Evet şimdi bunun kenarını bile
farklı olacak yani. Bu güzel duracak kendisi. Evet. Bir karış boyuna gelene kadar örelim. Evet, örneğimiz ve eteklerimiz harika oldu. Yine çok güzel bir yeleğimiz oldu. Şöyle göstereyim. Ördüğünüzde boşa gitmeyecek bir emek oldu bu. Bakın. Çok tatlı teyzeleri bu. Renkten dolayı artık nasıl gözüküyor bilmiyorum ama örneğim. Yumuşacık böyle hamur gibi bir örgümüz oldu. Şimdi burada ne yaptım? Hiç etek tığlaması yapmayacağım. Neden? Bakın bu zaten kendisi etek tığlaması. Hemen burada 3 numara tığıma geçip şimdi ön yüzdeyim zaten. Bakın örneklerimi yaparak geldim. Kenarı tığlayacağız. Ön biyemizi, yakayı ve öbür önü. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı örneğimi bakın. Aynı örneğimi yapacağım. 1, 2 ve buraya bir de fıstık. Hepsini birlikte topladım ve bağladım. Şöyle yatırın. Bakın örnek arasına ölçerek yapın. Şu. 1, 2, 3 zincir. Örneğimizi biliyoruz. Örneğimizin aynısını yapacağız buraya. Evet. Bakın bağladım. Şöyle ölçtüm. Nereye gelirse oraya yatırın örneğe. Bakın ölçerek 3 zincir, 2 trabzan, 1 fıstık yapacağım. Şuraya getireceğim. Bak böyle. Evet, çok güzel uyum sağladı ve güzel oldu. Ben böyle boydan boya düğmeli olsun sevmiyorum bebek yeleklerinde. Böyle resmi işte çalışır gibi önünün düğmelenmesini falan. Hani şu en üst kısma robanın olduğu yere bakın, şuraya 1, 2, 3 tane düğme dikebilirsiniz. Ama şu aşağılara dikmeyin, bozmayın burayı. Biraz daha hani eski usul değil de böyle daha modern oluyor. Yakayı da böyle tığlayacağım. Şimdi burayı ben yakaya kadar tığlayayım. Bakın tamamen böyle ölçerek. Yakaya geldim. Bakın güzelliklerim. İsterseniz bu yakayı örneksiz yapın. Sık iğne olarak bakın şöyle her boşluğun içine bir sık iğne yapabilirsiniz. Ben yakada bu tığlamayı istemiyorum derseniz. Tığınızın üzerine ip alıp şu şekilde de çekebilirsiniz. Yalancı sık iğne olarak bakın. İkisi de güzel duruyor. Ama ben bunu da yapmam, onu da yapmam. Örnekli yapacağım derseniz benim gibi hemen buradan şimdi bakın ilkten batırdığım yerden başlayacağım örneğimi yapmaya. Aralarda 4 tane trabzan bırakarak ilerleyeceğiz burada da. Şöyle bakın. 1, 2, 3, dördüncünün araya bir sık iğne yaptım. İpi de geldi öne çıktı. Onu saklarım ben. Şimdi 3 zincir boşluğun içine 1, 2 trabzan ve bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4 ile 5. trabzanın arasına 1, 2, 3. Yakayı da bu şekilde yapabiliriz. 3 farklı şey gösterdim. Üçünden biri size uyacaktır. Ve başladığım noktaya gelince de bitireceğim. Şöyle. 1, 2, 3. Şimdi kollarımızı da aynı. Ne yaptım ben? Kollarımızı da aynı şekilde bu örnekten yapacağım. Güzelliğine güzellik katacağım yeleğimin. Hemen yapalım ve gelelim. Evet, tığlamam bitti. Bakın önler, eteklerimiz böyle oldu. Yakamız bu şekilde oldu. Bakın kol kenarı da böyle oldu. Şöyle çok tatlı oldu teyzeleri bu.
Şimdi ben bir kolu daha kaldı. Onu da tığlayacağım. Ee, Ve yeleğimin bütün anlatımını yaptım. Çok kolay bir şekilde de size anlattım. Hiç zorlanmadan öreceğinizi de tahmin edebiliyorum. Benimle örgü örmek kolaydır. Ama benimle birlikte örmek için abone olup benimle birlikte örmeye devam etmeniz gerekiyor. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.